Evet efendim, 8'e sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz özel eğitim uzmanı, öğretici Gözde Sarı. Gözde Hanım hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz Gözde Merhaba. Hanımcığım. Nasılsınız efendim? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok Bizler teşekkür deyiz. ederiz. Ne kadar değerli bir meslek, ne kadar güzel bir eğitim hocalığı. Ben çok severim. Birçok arkadaşımda da ben bu mesleği gördüğüm için sizlerin çok daha özel bir konumda olduğunuzu biliyoruz hocam. Çok teşekkürler böyle bir meslek seçtiğiniz için. Evet efendim, çocuk gelişim merkezinizde ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Öncelikle zihinsel engelli bireylere hizmet veriyorum. Aynı zamanda normal gelişim gösteren bireylere de hizmet vermekteyim. Merkezimde zihinsel engeller destek programı, özel eğitim programları uygulanmaktadır. Yaş aralığı kaç Gözde Hanım? Yaş Genelde. aralığı yani genellikle 0-18 yaş aralığı fakat daha büyük danışanlarım da oluyor. Bu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu açısından daha yaş olarak daha büyük danışanlarım da oluyor. Ama genel olarak 0-18 yaş arası hizmet vermekteyim. Ne zaman fark ediliyor? Bir çocuğumuzda size getirebilmek için ya da bir muayene için, size danışabilmek için hangi yaş aralığında daha çok fark etmemiz gerekiyor Genellikle sizce? 0-6 yaş aralığında farklılıklar gözlemleniyor. Bu yaş aralığında dikkatli bir veli ise evet bana başvuruyorlar. Merkezimde okuma yazma dersleri de veriliyor. Hani bu sistem biraz farklı bir sistem. Daha çok okuma yazma öğrenemeyen çocuklara kolay yoldan okuma yazma öğretiyoruz. Onun haricinde İlkokul çağındakilerden bahsediyorsunuz hocam, evet değil mi? birinci sınıf çocukları şu anki sistemde biraz zorlanıyorlar. Ama biz sistemi birazcık daha kolaylaştırıyoruz ve temele iniyoruz. Çocukta ne gibi farkındalık oluşması gerekiyor? Bunun üzerine duruyoruz ve eksikleri belirleyerek bir program hazırlıyoruz. Peki merkezinizde mesela 2-3 ay içerisinde okuma yazmayı bir çocuğa öğretmeniz mümkün mü? Evet, mümkündür. Öncelikle çocukla bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Çocuğun hazır bulunuşluğu ne durumda? Bir öğrenme güçlüğü var mı? Görsel algısı nasıl? Dikkat odaklanma problemi var mı? Bunlara baktıktan sonra eğer hazırsa çocuk okuma yazmaya başlayabiliriz. Sistem şu şekilde işlemektedir. Önce sesli harfleri çocuğa veriyoruz. Daha sonra sesli ile sessiz harfi birleştiriyoruz. Hece yöntemi gibi düşünebiliriz. Fakat bunun öğrenme kolaylığına göre kolaydan zora doğru bir sistem uyguluyoruz. Harfleri belli bir sıraya göre veriyoruz. Bu şekilde çocuklar gerçekten 2-3 ayda sorunsuz bir şekilde okuma yazmaya geçebiliyorlar. Peki çocuk ilkokula başladığında okuma yazmayı ne zaman, kaç ay sonra öğrenebilir? Yani ya da öğrenmedi, veli de farkında değil. Ne zaman fark edecekler sizce? Genellikle bana Mayıs gibi falan geliyorlar. Eylül gibi açılıyor okul ve Mayıs gibi başvuruyorlar. Çünkü İlkokul hani, 1'in sonu gibi. Evet. Çünkü hani birçok çözüm deniyorlar fakat başarıya ulaşamıyorlar. Daha sonra bana başvuranlar genellikle 2 ay içinde veliler de bu duruma şaşırıyor. 2 ay, 3 ay içerisinde okuma yazmayı öğreniyorlar. Çünkü sistem gerçekten kolay bir sistem. Peki şunu diyeceğim, okul öncesi dönemde mesela çocukların okuma yazmasını öğrenmesini pek öğretmenler istemiyor. Sizce bu doğru mu yoksa erken öğrenmesinde bir sakınca var mı? Evet, bu çok güzel oldu hocam. Evet. Ben çocuk yaşı gereği yani tam yaşında öğrenmesi normal olandır. Fakat bazı güçlük durumları vardır. Çocukta bazı özel öğrenme sorunları vesaire varsa erken başlamakta fayda vardır. Diğer akranlara yetişmesi açısından. Peki Yoksa yaşında öğrenmesi en doğru olandır. hocam çok güzel bir noktaya dokundu. Şimdi bizlerde, hocamda ve bende okul öncesi çocuklarımız da var. Bende 2 tane mesela Gözde Hanımcığım. Hiperaktivite deli ama tabii bu kadar dolgun olan, o kadar çok fazla enerjiye sahip çocukların hepsi de hiperaktif değil. Bunu Tabii ki de. yapmamak lazım. Bunun ayrımını nasıl sağlayacak veliler? Öncelikle yani veli bunun ayrımına çok fazla varamıyor ki uzman kişiden yardım alması gerekiyor. Bir dikkat testi uyguluyoruz ve bunun geçerli de %90'ın üzerinde bir dikkat testi. Bununla biz zaten sorunu bir şekilde belirliyoruz. Ama asıl teşhisi koyacak kişi tıp doktorudur tabii ki de. Psikiyatri uzmanları tarafından teşhis koyuluyor. Fakat biz de hani bu dikkat testiyle çocukta evet belli bir dürtüsellik, belli bir hiperaktivite ya da belli bir
dikkat eksikliği var gibi bir yargıda bulunabiliriz. Tabii teşhisi koyacak olan Peki böyle doktordur. bir teşhisi konmuş bir çocuğa ilaçsız bir şekilde tedavi etmeniz mümkün mü? Çünkü birçok veli istemez ilaç Evet. kullandırmak Tabii. küçücük çocuğa. Evet, birçok velimiz ilaç kullanmaya karşılar. Bunda sadece terapi yapabiliyoruz. Fakat önce yine bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Çocukta dürtüsellik çok üst düzeydeyse ben ilacı öneririm. Yani ilaç kullanması bizim eğitimimizi gerçekten çok etkileyecektir. O yüzden ilaç desteğini öneririm. Fakat veli kesinlikle ilaç kullanmayacağım diyorsa 2 tane merkezimde 2 tip eğitim uygulanıyor. Birincisi dinleti programlarıyla bilgisayar destekli bir program. Bu tamamen beyin temelli bir program ve sağ ve sol lobu harekete geçirecek dinleti programları oluşturuyor. Tamamen çocuğa özel olarak. Ek olarak da eğitim uyguluyoruz. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu üzerine oluşturulmuş çocuğun durumuna özel ayrıntılı bir değerlendirme sonrası bir eğitim programı uyguluyoruz. Bu programda da dürtüselliği daha böyle dikkati yoğunlaştırmak, dürtüselliği belli bir seviyeye indirmek amaçlanıyor. Bu şekilde bir programımız var. Bu programda da belli görsel algıdır, işitsel algıdır, birçok beceriye değinerekten devam ediyoruz programımıza. Peki Gözde Hanım, dediniz ki zihinsel engellilerle de çok ilgileniyorum. Bunların içerisinde otizm de var. Aslında en çok da yaygın olan. Evet. Bu otizmle ilgili gerçekten başarı sağladığınız, ileri kaydetme olan herhangi bir danışanlarınız, herhangi bir nasıl hastalarınız var mıydı? Evet, otizmde öncelikle yaş faktörü çok önemli. Çocuğun eğitime başladığı yaş. Ne kadar erken olursa bizim verim almamız o kadar iyi olur. Yani 0-6 yaş arasında kesinlikle bir teşhis koyulmuş olmalı ve biz eğitime başlamalıyız. Özellikle de 0-3 yaş kritik bir dönemdir. Aile çocuğu iyi takip etmeli ve ne kadar erken eğitime başlanırsa o kadar iyi sonuçlar almamız olasıdır. Peki şunu soracağım. Otizmli olan bir birey, yani sonuçta otizm çok geniş bir yelpaze. Yani bunun alt seviyeleri var, üst seviyeleri var. Şimdi üst seviyedeki birinin başarıya ulaşması, yani bak işte bu ulaştı, o zaman düşük seviyedeki olan birisi de aynı şeyi bekliyor. Bunca yıllık deneyiminiz var. Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Otizm iyileştirilebilir bir problem mi sizce? Otizm iyileştirilebilir bir problem değildir. Evet, dediğiniz gibi hafif, orta ve ağır olarak derecelendiriliyor. Hafif düzeydekiler evet normal yaşıtlarıyla aynı seviyeye ulaşması için hani elimizden geleni yapıyoruz. Belki ulaşıyorlar, belki bir iki eksiklikle akranlarına bazı alanlarda sosyal iletişim bozukluğu gibi bazı alanlarda eksikliklerle hani yine de belli bir seviyeye ulaşabiliyorlar. Ağırlarda ve orta düzeyde biraz ilerleme kaydetmemiz zor oluyor. Fakat en ufak gelişmeler bile aileyi ve bizi çok mutlu ediyor. Bu yüzden dediğim gibi biraz beyin temelli çalışıyoruz bununla alakalı. Beyni uyarıcılarla aktive ettiğimiz bir programımız var. Bu program dediğim gibi dinleti programı ve kulaklıklar takılarak çocuğa ses dalgalarıyla beyine bir ileti gönderilerek sağlanıyor. Bu şekilde bir sistem uyguluyoruz. Bunun yanında da tabii ki de temel olarak özel eğitime devam ediyoruz. Nedir? İlk önce işte çocuğa göz teması kazanılacaksa ayrıntılı bir program sonrasında değerlendirdiğimizde çocuğun eksiklerine göre çalışmalar sürüyor. Ve hani kesinlikle her düzeyde gelişme kaydedebiliyoruz. Fakat bu gelişmeler dediğim gibi otizmin düzeyine ve çocuğun yaş durumuna göre çok değişkenlik gösterir. Peki çocuk mesela geç yaşta, 18 yaşının üzerinde mesela birisi geldi. Ne yapıyorsunuz? Yani çok zor gelişim göstermesi. Eğer hiç eğitim almadıysa gerçekten ailede zaten hani 18 yaşında çok fazla o yaşa kadar zaten getirmediyse çok fazla
Sonucunda yani bir sonuç beklemiyordur, yani çok fazla üzerinde durmamıştır bu konunun demek. Çok geç Peki kalınmış bir yaş. 0-6 yaş aralığında Gözde Hanımcığım nasıl fark edebiliriz çocuğumuzun farklı bir davranışının otizm mi olduğunu ya da farklı bir rahatsızlığının olduğunu? İlk gözlem nasıl sağlayabilir anne babalar? Aslında çocukta 6 aylıktan sonra hani göz teması oluşur, işte nesneleri takip eder. Hani göz temasının olmaması zaten büyük bir sorunudur. 0-1 yaş arasında bu belirgin bir özelliktir. Aslında hani 0-1 yaş arasında bile gayet belirgin özellikler gösterir otizm. Diğer yaşıtlarına göre işte gelişimi geç tamamlar. Atıyorum 6 aylıkken destekli oturması gerekiyorken çocuk oturmuyordur. Hani hem ince motor hem kaba motor ve dediğim gibi dünyayı algılama biçiminde bir farklılık olduğunu kesinlikle anlarız. Ama tabii tecrübesiz anne babalar, ilk çocuğu olanlar birazcık daha zor anlayabiliyorlar bu durumu. Ama yani sonuçta 2 yaşında belirgin olarak çocuklar diğer çocuklara göre farklılıklar gösterebiliyor. Mesela 2 yaşındaki bir çocuk söylenenleri algılayabilir, 2 kelimeli cümleler kurabilir. Ama otizmli bir çocuk hani bunlarda bütün dil gelişim alanı, bilişsel gelişim alanı, ince motor beceriler, kaba motor beceriler geç bir şekilde gelişecektir. Bu şekilde zaten aile bir şey farklılığın farkına varacaktır. Peki son olarak ve kısa olarak disleksi ile ilgili de kısa bir açıklamada bulunur musunuz? Disleksi nasıl takip edilir, nasıl yol izlenmek gerekir? Çok kısaca. Disleksi normal ya da normal üstü zekaya sahip çocuklarda görülen bir bozukluktur ve hani bir farklılık diyelim hatta. Disleksi genellikle okul çağında, okul öncesi çağında da hani biz belli testlerle bunu bunu belirleyebiliyoruz. Fakat genellikle aile okuma yazmaya başladıktan sonra bu durumun daha çok farkına varıyor. İşte harf karıştırma, işte belli bir satır atlama, belli bir düzensiz yazma tarzı belirtileri oluyor ve hani disleksi görsel algıda bazı problemlerin, fonolojik farkındalıkta ve kısa süreli bellekte bazı işlem hatalarına sebep oluyor ve çocukta bu bozukluklar okul döneminde belirgin bir şekilde kendisini gösteriyor. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler, Rica çok güzeldi. ederim. Evet efendim, 8'de Sağlık'ta bugün özel eğitim uzmanı, öğretici Gözde Sarı bizlerleydi. Bize merkezlerinde yaptıkları çalışmalarla ilgili çok kıymetli, güzel bilgiler verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Programımız son hızıyla devam ediyor.